Merkez deprem oluyor. ...7.6'lık depremle yıkıldı. Çok şiddetli bir deprem oluyor. Sanki bir bataklıktasın, bir savaşın ortasındasın. Çaresiz bir şekilde çırpınıyorsun. O gece çok zor bir Asya. geceydi. Şu kaldı. O kaldı. Seni buradan şu an kurtaracağım. Duyuyor musun beni? Biliyorum abi. Bir baktım biz de yerin altındayız. Her enkazda yüzlerce bağırmışızdır sesimi duyan var mı kelimesini. Bir daha da duymak istemiyorum o kelimeyi. Biz elimizi oradan çekmeyeceğiz. Depremzede kardeşlerimizin neye ihtiyacı varsa biz oraya koşacağız. Bu dağları nasıl deleceğiz? Bu dağları nasıl bir düzen haline getireceğiz? Bu dağlarda mesela nasıl bir daire oluşacak, böyle bir ortam, bir düzgün mesela nasıl bir şey olacak? Onu hayal edemiyorduk yani. Sonrasında ben şunu düşündüm. Tabii insanlar her şeylerini yitirmişler. İnsanlara tabii geleceğe dair bir umut lazım. Ne umut olabilir diye değerlendirirken biraz daha uzun soluklu bir hedef olarak aslında bir ev sahibi olmanın insanları en fazla motive edecek şey olduğunu değerlendirdim. Hep birlikte inşa ettik. Umudun adı olduk, geleceğin adı olduk. Hep birlikte şehirlerimizi kalkındırdık. Ne mutlu bize. Yani bu bizim için büyük bir gurur. Rabbim bittiğin yerde ışık veriyor bize. Yani bakmasını bilirsen gün batımından sonra güneş doğuyor aslında. Anka kuşu misali milletçe küllerimizden yeniden doğduk. ...6 Şubat 2023 saat 4:17. Sadece zemin değil, hayatın alışıldık düzeni de yerinden oynadı. Saniyeler içerisinde şehirler sustu, yollar kayboldu. Bir gecede 11 şehir yıkıldı, 50.000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Tarihimizin en büyük felaketi bir milletin kalbine kazındı. Sanki bir bataklıktasın, bir savaşın ortasındasın. Çaresiz bir şekilde çırpınıyorsun. Bir baktım biz de yerin altındayız. 5. günü baktım ki orada demir var, şöyle bir demir, pencere demiriydi. Böyle uzattım o delikte. Bizi çıkarttılar. Oğlumu, gelinimi, 3 tane de torunumu, 5 tanemi kaybettim. Tabii gece yarısı kalktık. Korku, acaba ne kadar büyük bir yıkım. Antakya'yı öyle gördükten sonra dedim ki biz yani bir ümit gitti yani. Bölgeden, illerden haberler gelmeye başlayınca da ne kadar büyük bir afet olduğunu ki tüm dünyanın artık asrın afeti, asrın felaketi olarak nitelendirdiği bir afet olduğunu anlamış olduk. 1, 2, 3. Sesimi duyan var mı? Biz o sesimi duyan var mı kelimesini kullanırken boğazlarımız patladı bizim. Çünkü her enkazda yüzlerce kere bağırdık belki. Sesimi duyan var mı? Bir umut, bir ışık, bir ses, belki bir tıkırtı, bir ne bileyim bir nefes duyabilme adına her enkazda yüzlerce bağırmışızdır sesimi duyan var mı kelimesini. Bir daha da duymak istemiyorum o kelimeyi. Daha önce çok gitmek istediğim ama gidemediğim bir ildi benim Adıyaman. Mahallesini bilmediğim, sokağını bilmediğim, hiç böyle sadece adını duyduğum bir il. Tesadüf böyle binalara koştuk biz hepimiz. 3'er 5'er kişi. O bina senin, bu bina benim. Enkazlara koşa koşa
ses varsa umut olabileceğiz mi, çıkartabileceğiz mi diye. Hiç bilmediğimiz bir şehire gittik yani. Tamam merak etme tamam. Seni duyduk, kurtarma ekibiyiz, geliyoruz. Hiç tanımadığınız bir insana gidiyorsunuz, enkazın altına çıkartıyorsunuz. Yani umut bence bu yani. Belki bir taşların arasından çıkan bir papatya gibi, bir çiçek gibi yani umut bence. Türkiye tek yürek oldu. Canı pahasına yardıma koşan bir isim vardı ki fedakarlığıyla hafızalara ve gönüllere kazındı. Emekliliğini erteleyip deprem bölgesine koşan pilot Oğuzhan Adalıoğlu. Ben şehit jandarma pilot kıdemli albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun eşi Sevim Adalıoğlu'yum. ...6 Şubat sabahı da ilk izin günüydü. Artık jandarmadaki meslek hayatını bitirmişti. Dışarıdan başka bir iş teklifi almıştı. Oraya geçecekti. İlk izin günüydü onun o gün. İşte sabahın erken saatlerinde öğrendik deprem olduğunu. Kalktı kendisi de. O gün evde duramadı. Tulumunu giydi. Ben gidiyorum dedi. Bu ülkenin, bu milletin ihtiyacı var bize dedi. Böyle bir günde evde oturulmaz dedi. Kalktı gitti. Ondan sonra bayağı bir AFAD'da görev yaptı. Daha sonra göreve gitti. Orada da birçok insanın hayatına dokundu. Birçok insanı kurtardı. Yardımlarda bulundu. Ama maalesef geri gelemedi. O artık sadece benim eşim değil, bu vatanın şehidi, bu milletin evladıdır. Onun fedakarlığı unutulmasın isterim. İsmi yüreğimizde her zaman. Onun bu topraklarda ismi daima yaşasın isterim. O gün Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan tek yürek oldu. Kimi bir battaniye gönderdi, kimi bir mesajla umut verdi. Yani yemediğimizi bize gönderdiler, giymediğimizi bize gönderdiler. Yani kendimizi biraz toparlamaya çalıştık. Kimi de bu topraklara olan sorumluluğunu bir kez daha hatırladı. Bu dayanışmanın içinde bu ülkenin yetiştirdiği insanlar da vardı. İnsansız hava araçlarımız biliyorsunuz afetlerde de kullanılıyor. Koordinasyon ve daha çok arama maksatlı kullanılıyor. Tabii 2500 saat uçtular. Hem Akıncı hem Bayraktar TB2. Özellikle Akıncı ilk gün hava muhalefeti çok yoğun olduğundan, neredeyse hiçbir hava aracı uçamayacak halde olduğundan, meteorolojinin en kötü olduğu günde Akıncı ilk andan itibaren görev aldı. Biz tabii bölgeye de hemen kısa sürede koordine olarak hem Baykar olarak hem de T3 Vakfımız ve Can Sağlığı Vakfımızdaki arkadaşlarımız, gönüllerimizle birlikte ilk hafta içinde geçtik. Hem yardım çalışmaları yürütmek, hem bölgede acaba nasıl bir destek olabiliriz maksadıyla. Yakından görmek çok daha etkileyiciydi. Bir taraftan biz arama kurtarma yapıyorduk evet ama bir taraftan da yani yeni konutların inşası için projelendirme sürecine başladık. Bu sürecin koordinasyonunu yürüten isimlerden biri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'du. Konteyner kentler kuruldu, çadır kentler kuruldu, geçici alışveriş alanları kuruldu ve devletimiz yapılması gereken her şeyi altyapısıyla, üst yapısıyla yapmaya çalıştı. Enkazdan yalnızca acı çıkmadı. Bir millet yeniden ayağa kalkmak için kenetlendi. Asrın birlikteliği asrın inşasına dönüştü. Bu milletin başını yere eğdirmeyecek, umutlarını boşa çıkarmayacağız. Ne umut olabilir diye değerlendirirken bir yandan da seferberliği tetikleyebilmek maksadıyla biraz daha uzun soluklu bir hedef olarak aslında bir ev sahibi olmanın insanları en fazla motive edecek şey olduğunu değerlendirdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız aslında Murat Kurum Bey'le istişare ettik. Yani nereleri yapmamız lazım, nasıl yapmamız lazım onlar da yer gösterdiler. Felaketin hemen ardından zamanla yarış başladı.
15. günde ilk temel atıldı, 45. günde köy evleri teslim edildi. Binlerce şantiyede yaklaşık 200 bin işçi ve mühendis bir an önce deprem konutlarını tamamlamak için ter döktü. Mimarları, mühendisleri, arkadaşlar, yani böyle büyük bir afet var. İşte sağ olsunlar, yani ülkenin en iyi mimarlarıyla, mühendisleriyle hiçbir bedel de beklemeksizin çalıştılar. 15. gün ilk temelleri attık. Bir mühendis olarak hem kaybı hem yeniden inşayı yaşayanlardan biri de Muhammed Faruk Çelik'ti. 2020 yılında Elazığ ilinde meydana gelen depremde ailemle birlikte enkazda kaldım. Elimde cep telefonu kalmıştı. O cep telefonuyla 112'yi aradım. Yaklaşık 200 ya da 220 defa 112 ile görüşmüşüz. Daha sonrasında bize ulaştılar. Yaklaşık 18 saat sonra ulaştılar. Zaten enkazdan çıktıktan sonra Sayın Bakanımıza da söz verdim. Kendime de söz verdim. Daha sağlam, daha güvenli evler yapacağıma dair bir sözüm var. Bunu da burada yapmaya çalışıyorum, uygulamaya çalışıyorum şu anda. Yani ben yaşadığım, başkası yaşamasın. Amacım o. En büyük hedefim de o. Umut aslında benim için soyut bir kavram değil. Umut burada gördüğümüz binaların ta kendisi. Beton sadece aracı. Başta imkansız denilen şeyler zamanla gerçeğe dönüştü. Temeller derine, evler güvene kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüğümüzde yani ben o gün için işte efendim 500 bine yakın konut burada ağır hasar almış olur. İşte nasıl hareket edelim diye kendisiyle istişare ettiğimde o bize şu talimatı verdi. Yani Murat, bu şehirleri kaldırırsak biz kaldırırız. Yoksa bu şehirler yerle bir oldu. Bir daha ayağa kalkamaz. Dolayısıyla biz daha önce ne yaptıysak aynısını yine bu depremde de her şehrimiz için yapalım dediler. Yani bu dağları nasıl deleceğiz? Bu dağları nasıl bir düzen haline getireceğiz? Bu dağlarda mesela nasıl bir daire oluşacak, böyle bir ortam, bir düzgün mesela nasıl bir şey olacak? Onu hayal edemiyorduk yani. Diyorduk ki böyle nasıl bir şey olacak? Demek ki malzemeyle, insanla, fikirle, akılla bu işler olabiliyormuş demek ki. 3 ilimizde 1012 kalıcı konut projesini hayata geçirdik. Ve ben bütün ekip arkadaşlarımın adeta kendi evini inşa eder gibi yaptıklarına şahit oldum. Bu seferberlik yalnızca konutlarla sınırlı değildi. Şehirler altyapısıyla, hastaneleriyle, tarihiyle yeniden kuruldu. Yıkıntılar bile yeniden doğdu. Molozlar yeşil betona dönüştü, yolları ve şehirleri yeniden kurdu. Burası Türkiye'nin en büyük atık su tüneli. Yapımı tamamlandığında TOKİ ve emlak konut projeleri başta olmak üzere yerleşim birimlerinin atık sularını ileri biyolojik arıtma tesisine ulaştıracak. Böylece Hatay'ın kanalizasyon sorunu çözüme kavuşacak. Asi Nehri'nin kirlilik sorunu ortadan kalkacak. Deprem bölgesi genelinde ise Türkiye'nin çevre uzunluğu kadar altyapı hattı çalışması yürütüldü. Kaybedilenlerin anısıyla, kalanların umuduyla şehirler yeniden inşa edilirken hayat da yeniden başladı. Burası 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta en ağır yıkımın yaşandığı Ebrar sitesi. Binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği bu alanda şimdi devletin inşa ettiği sağlam ve güvenli konutlar yer alıyor. Geride kalanların talebiyle bu sitenin adı artık Anka Konutları. Yeniden doğuşu simgeleyen anka kuşu gibi. O acıyı yaşayanlardan biri de Ebrar sitesinden geriye kalan Gülseren Aksu'ydu. Eşini ve 3 çocuğunu o sitede kaybetti. Ayrılık acısı çok fazla ama mesela bazen böyle gidiyorum. Ben geldim diyorum, yer açın ben de gireyim yatayım aranıza. Tabii cevap olmuyor. Hani diyorum bazen en azından bir komşum sağ olsaydı. Onu arardım mesela, hani en azından bir sohbet ederdim. Ama hepsini kaybettim. Bugün aynı zemin fore kazıklarla güçlendirildi. Acının yaşandığı yer bilimle ve mühendislikle yeniden ayağa kaldırıldı. Kendi evinin olmaması çok zor bir şey. Hani çayını bile doya doya içemiyorsun. Ev sahibi ikram ediyor ama sen içemiyorsun. Şimdi burada her şeyini istediğin gibi yapıyorsun. Bu evde daha rahatım. Şöyle huzurla yatabiliyorum. Umudum tam bitmişti.
Rabbim bittiğin yerde ışık veriyor bize. Yani bakmasını bilirsen gün batımından sonra güneş doğuyor aslında. Ben çok umut ettiğim şey torunlarımı büyütmek. Bu evde koştuklarını, oynadıklarını büyüttükler. Onları büyütmeyi. Yani bunda dünyada bir örneği yok. Beraber yaptık. Onlar da bize inandılar, güvendiler. Yani bu da önemliydi. Depremzede kardeşlerimiz bizi bir an olsun yalnız bırakmadı. Hepsi hep yanımızdaydı. Şimdi işte o acıların yerini Hatay'daki törende 455 bin umuda, 455 bin orada eviyle, iş yeriyle yeniden bir hayatın resmini aslında hep birlikte çizmiş olduk. Burası İndere. Bir zamanlar Karadağ'ydı. Enkazdan 5 gün sonra kurtarılan Bayram ve Fatma kahraman çiftine yuva oldu. Bize çok yardım ettiler. Allah kat kat razı olsun. Tırnakları taşa değmesin. Hep bize yardımcı oldular. Depremde böyle hep yardımcı oldular. Çocuklara da bize de hep yardım ettiler ana. Hiç umudumu bir günde kayıp etmedim. Devlet Baba da sürekli yanımdaydı. Daha hala da yanımda. Hayat devam ediyor. Yani şimdi kıyamet de olsa, dünyayı da yıksalar, hayat devam ediyor. Bu topraklar için bedel ödemiş bir hayat, medeniyetlerin yükünü taşıyan Hatay'da depremle birlikte bir kez daha sınandı. Şırnak gazisiyim. Tezkereme tahminince 15-20 gün kalasıya biz pusuya düştük. Yani nöbet esnasında ben vuruldum. Biz bu vatan için bir bedel verdik bir gazi olarak. Ben burada doğma büyüme buralıyım. Yani Hatay'ım böyle baktığım zaman tabii ki her yerde bir anamız var. Her yerde bir çocukluğumuz var. Biz Hatay olarak, Antakya olarak biz cennet demiştik. Tekrar şu an düzelmesi bizim için büyük bir sevinç. Bir yerde, bir evde bir lamba yandığı zaman, bir ışık olduğu zaman benim içim açılıyor. Ha dedim işte düzeliyor. Umudu ayakta tutan bence inanç ve bizim kadim medeniyetimizin bize öğrettiği, öğütlediği inanç değerlerimizin bize nakşettiği tevekkül. En büyük sebebinin bu olduğuna inanıyorum. Hayat yalnızca şehirlerde değil, köylerde de yeniden kuruldu. Zey köyünde, Hatay'ın uydu kentlerinde. Toprakla, evle, umutla yeni bir hayat başladı. Bana sabah muhtar mesaj attı, evini temizleyebilirsin evini. O an kalktım yeri öptüm. İnşaatına bile her gün gelip kokluyordum burayı. Gelip şuradan bakıyordum, bir resmini çekiyordum. Gidiyordum ona sabaha kadar bakıyordum. Diyordum bu ev benim. Başkalarının binası benim hiç gözümde yok. Altın olsa gözümde yok. Ama benim bir kuru evim olsun, tahtadan olsun, kendi evim olsun. Yeniden doğan yalnızca evler değildi. Binlerce yıllık tarihte ayağa kalktı. Hatay, Uzun Çarşı, Habibi Neccar Camii, Meclis Binası, İskenderun sahili. Şehirler geçmişiyle birlikte yeniden kuruldu. Her tuğla geleceğe bırakılan bir miras oldu. Artık daha dayanıklı şehirler, daha güvenli evler var. Bir kez daha aynı acıları yaşamamak için bu kez kalıcı bir dönüşüm yapıldı. Bütün bu duyguları bir anda yaşadık. Ama işin sonunda yani biz vatandaşlarımıza bu evleri vereceğiz ve şehirlerimize ayağa kaldıracağımız o umudumuzu asla yitirmedik. Tabii en büyük desteği Sayın Cumhurbaşkanımız verdi bizlere. Yani bizi hiç yalnız bırakmadı, hiç kendimizi yalnız hissetmedik. Bu çok önemliydi. Çünkü büyük bir yıkım ve yani hani acaba bu işin altından kalkabilir miyiz endişesini siz de yaşıyorsunuz, korkusunu yaşıyorsunuz. Hamdolsun o endişelerin yerini şimdi umuda bıraktık, sevince bıraktık, sevinç gözyaşlarına bıraktık. Hep birlikte inşa ettik, umudun adı olduk, geleceğin adı olduk. Hep birlikte şehirlerimizi kalkındırdık. Ne mutlu bize, yani bu bizim için büyük bir gurur.
Dünyada hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı büyük bir başarıya Hatay'ımızda bizzat tanıklık ediyoruz. Depremin vurduğu 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455.000. afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Asrın felaketi geride onarılamaz acılar bıraktı. Ama o acının içinden yeniden başlama iradesi doğdu. Bugün yeni evlerine kavuşan her aile kaybettiklerinin hatırasıyla ama geleceğe tutunma umuduyla yaşamını sürdürüyor. Asrın inşası bu toprakların en zor sınavına verilen en güçlü cevap oldu.